Herkese merhaba. Çiçekli Mutfağım kanalına hoş geldiniz. Bugün ben sizlere çok lezzetli kuru dolma tarifi paylaştım. O kadar çok lezzetli ki şimdiye kadar neden böyle yapmadım diye kendinize sorabilirsiniz. Yeşil mercimek kullandım. Etliden daha lezzetli oldu. Bundan sonra kuru dolmayı etli veya kıymalı yapmayacaksınız. Sizlere garantisini veriyorum. Hep bu şekilde yapacaksınız. Bu arada bu tarifi ilk defa burada göreceksiniz. YouTube'da daha önce hiç yayınlanmadı ve hiçbir yerde olmayan bir tarif. Güvenle deneyebilirsiniz. Önemli püf noktaları var. Hepsini sizlerle paylaştım. Videomu sonuna kadar izlemenizi rica ederek hemen tarifime başlıyorum. Biraz kuru patlıcan, biraz da kuru biber kullanacağım. Her ikisi de çok güzel yakışıyor ama daha fazla kuru patlıcanla yapacağım. Öncelikle patlıcanları yaklaşık olarak 5 dakika boyunca haşlamam gerekiyor. Tarifim 8 veya 10 kişiliktir. İsterseniz bu malzemelerin yarısıyla yapabilirsiniz. Ama ben 2 günlük bir yemek yapıyorum. O yüzden bu tarz olmaları fazla yapıyorum yaptığım zaman. Gerçekten de çok güzel oluyor. Tarifimi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Özellikle et sevmeyen izleyicilerim için özel bir tariftir. Gerçekten de muhteşem olacak ve her zaman yapmak isteyeceksiniz. Bu arada buraya kadar gelen kıymetli takipçilerimden ben yine her zaman olduğu gibi bir emoji rica ediyorum. Bu bir çiçek olabilir, bir böcek olabilir ya da herhangi bir mesaj olabilir. Hiç fark etmez. Konuyla da ilgili bilginiz veya bir tecrübeniz varsa bizlerle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Şimdiden herkese teker teker teşekkür ediyorum. Kuru patlıcan ve biberleri yaklaşık olarak 5 dakika boyunca haşladım. Orta ateşten birazcık düşük ayarda ve hemen bir süzgece aldım. Bir tane büyükbaş soğan doğruyorum bu şekilde ince ince. Soğan miktarını biraz daha artırabilirsiniz ve yarım başta sarımsak doğruyorum. Yarım demet maydanoz ve yarım demet de dereotu kullanacağım. Çok seven izleyicilerim bir bağ olarak da her ikisini kullanabilir. İnce ince doğramış olduğum soğan ve sarımsakları şimdi yüksek ateşte sotelemem gerekiyor. 2-3 dakika boyunca ara ara karıştırarak. Yarım su bardağından bir parmak fazla zeytinyağı kullandım. Soğanlar sotelenirken ben de hemen yarmayı yakından göstermek istiyorum. Normal bildiğimiz aşurede kullanmış olduğumuz kırık yarma. Gerçekten de çok lezzetli olacaktır. Biz sarmalarda da kullanıyoruz. Tokat'ta meşhurdur. Yaprak sarmalarında yarma kullanılıyor. Toplamda 2 su bardağı dolusu yarma kullandım. Soğanlar sotelendikten sonra yıkamış olduğum yarmaları tencerenin içerisine ilave ettim ve üzerine biraz daha yağ ilavesi yaptım. Toplamda 1 su bardağı dolusu zeytinyağı kullanmış oldum. Yarmayı ben mutfağımda çok kullanıyorum. Yeşil mercimeği de biliyorsunuz çok kullanıyorum. Özellikle yarmayı denize yakın bir yerde yaşadığım için çabuk bozuluyor. Bu nedenle buzdolabında muhafaza ediyorum. Memleketim Tokat'tan getiriyorum. Yani köy ürünü olursa daha lezzetli oluyor. Bu arada buzdolabında muhafaza ederken de arada sırada çıkartıp havalandırıp tekrar buzdolabına kaldırıyorum. Biraz hassas olduğu için bunu özellikle belirtmek istedim. Yarmayı ortalama 3-4 dakika boyunca güzelce kavurdum. Ardından yıkamış olduğum yeşil mercimekleri ilave ettim ve yeşil mercimekleri de 2-3 dakika boyunca kavurduktan sonra şimdi salçalarını ilave ediyorum. 2 yemek kaşığı dolusu domates salçası ve 1 yemek kaşığı da biber salçası ilave ettim. Ortalama 3-4 dakika boyunca güzelce kavrulmasını bekleyeceğim. Bu da önemlidir. İyi kavrulması gerekiyor. Domates ve salçalar kavrulduktan sonra da nanesini ilave ediyorum. Ben 2 tatlı kaşığı nane ilavesi yaptım. İlk defa yapan izleyicilerim için 1 tatlı kaşığı nane tavsiye ediyorum. Ve bol miktarda baharatlarını ilave ettim. 1 tatlı kaşığı dolusu tuz ilavesi yaptım ama lütfen tuzu kontrollü ilave edelim. Eğer ev yapımı salça kullanıyorsanız belki tuza da gerek duymayabilirsiniz.
Artık iç harcımız hazır. Gerçekten de çok lezzetli oldu. Az miktarda tadına bakmanızı rica edeceğim. Ben bol miktarda pul biber, kırmızı toz biber ve karabiber kullandım. Damak zevkinize göre bu baharatları ayarlayabilirsiniz ama acı çok güzel yakışıyor. İnce ince doğramış olduğum maydanoz ve dereotunu da ilave ettikten sonra şimdi güzelce karıştırıyorum. Dolmaların içlerini doldurmaya başlıyorum. Çok fazla doldurmayalım. Çok da az olmasın. Yarısından biraz fazla olsun. Ve parmaklarımla da uçlarını güzelce sıkıştırıyorum. Ben 8 veya 10 kişilik dedim ama şu anda 2 günlük yemeğimi yapıyorum. Yanına salata, ayran veya yoğurt yeterli olacaktır. Gerçekten de çok lezzetli. Özellikle yeşil mercimek girdiği için lezzeti artacak. Etten daha da lezzetli olacaktır. Bunun garantisini veriyorum. Bu arada yeşil mercimeği eğer akşamdan ıslatırsanız daha lezzetli olacaktır. Mutlaka vaktiniz varsa akşamdan veya 2 saat 3 saat öncesinden ıslatırsanız daha iyi olacaktır. Yeşil mercimeği akşamdan ıslatarak gazının gitmesini sağlayacağız. Bu nedenle önemli ve daha kolay pişecektir. Akşamdan mutlaka ıslatmanızı tavsiye ediyorum. Yarmayı önden ıslatmanıza gerek yoktur. Dolmalar artık pişmek için hazır. İçi çok lezzetli oldu. İç harcımız çok lezzetli oldu. Ancak dışı da çok lezzetli olması gerekiyor. Bunun için güzel bir sos hazırlamam gerekiyor. Bunun için bir tane limonun suyunu bu şekilde sıktım ve ocağa küçük bir tencereye yarım su bardağı zeytinyağı aldım. Yarım baş sarımsağı bu şekilde ince ince doğradıktan sonra zeytinyağının içerisine aldım ve şu anda soteliyorum. Yarım baş sarımsak içine, yarım baş sarımsak da dışına kullanmış olacağız. Yani toplamda bir baş sarımsak kullanmış olacağız. Ben zaten malzemelerin bütün detaylarını her zaman olduğu gibi açıklama kısmına tek tek yazacağım. Sorularınız olursa mutlaka yanıtlayacağım. Sarımsaklar sotelendikten sonra bir yemek kaşığı dolusu domates salçasını ilave ettim ve şu anda kavuruyorum. Salça artık kavrulduktan sonra bir yemek kaşığı pul biber, bir tatlı kaşığı dolusu nane ilavesi yaptım ve bir tatlı kaşığı da tuz ilavesi yaptım. Lütfen tuzu kontrollü ilave edelim. Güzelce kavrulduktan sonra şimdi üzerine soğuk su ilavesi yapıyorum. Ortalama 2 su bardağı kadar. Su kaynadı ve hemen sıkmış olduğum bir tane limonun suyunu sosun içerisine ilave ediyorum. Hazırlamış olduğum sosu dolmaların üzerine döktüm ve üstüne yine bir miktar daha su ilavesi yaptım. Yani dolmaların hizasından 2 parmak
fazla su olması gerekiyor. Yine dolmalar dağılmasın diye bir tane tabak koydum. Şimdi artık tencerenin kapağını kapatıp hemen ocağın altını açıyorum. Dolma veya sarma hiç fark etmez. Ben her ikisini de ocağın böyle orta gözünde en başından en sonuna kadar en kısık ateşte pişiriyorum. Yaklaşık olarak 2 saat sürüyor bu pişirme. Çünkü ne kadar çok kısık ateşte pişerse o kadar lezzetli olacaktır. Aradan tam 1 saat geçti. Bu tabağı artık buradan alıyorum. Suyunu kontrol ediyorum. Bir miktar daha su ilavesi yapıyorum göz kararı. Şimdi tekrar kapağını kapatacağım ve ortalama yine 1 saat daha pişmesini bekleyeceğim. Aradan toplam 2 saat geçti. Şimdi ben artık hemen ocağın altını kapatıyorum. Dolmalar görmüş olduğunuz gibi çok güzel bir şekilde pişti. Hemen ocağın altını kapatıp size içinin nasıl tane tane olduğunu hemen göstermek istiyorum. İç harcı zaten çok güzeldi. Çok lezzetli bir sosla da pişirdik 2 saat boyunca. Zaten lezzetsiz olması imkansız. Kısık ateşte pişirdiğim için içi tane tane oldu. Ben yarmayla pişirmek istemiyorum. Yeşil mercimek de istemiyorum. Pirinçle pişirmek istiyorum diyorsanız aynı yöntemle içini ve dışını aynı şekilde hazırlayıp aynen bu yöntemle gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. O şekilde de yapıyorum ama pirinci çok fazla tüketmediğimiz için genelde bu şekilde yapıyorum. Dediğim gibi ertesi gün daha lezzetli olacaktır veya birkaç saat sonra daha lezzetli olacaktır. Tabii ki de hemen afiyetle yiyebilirsiniz. Ben çok bekletmeden hemen an be an sizlere içini detaylı bir şekilde göstermek istedim. Görüldüğü gibi içi böyle tane tane, asla hamur olmaz. Çünkü kısık ateşte pişirdik. Yeşil mercimek gerçekten de et kadar lezzet kattı bu dolmaya. Denediğiniz zaman eminim sizler de çok beğeneceksiniz ve her zaman yapmak isteyeceksiniz. Bunun garantisini şimdiden veriyorum. Bir tarifimin daha sonuna geldik. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Yarın yeni videomda tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.